Merhaba. Bugün aslında hepimizin kıyından köşesinden bildiği ama arka planındaki o dehşet verici mekanizmayı pek de fark etmediği çok sarsıcı bir hikayeyi konuşacağız. Hedefimizde Lut peygamberin kavmi var. Ama bunu sıradan bir tarihi olay gibi anlatmayacağım. Asıl mesele bir toplumun adım adım kendi sonunu nasıl hazırladığı. Yani o meşhur çöküşün mekaniği. Gerçekten. Hiç düşündünüz mü? Tarih sahnesinden öylece silinip giden, zamanının en şaşalı, en görkemli toplumları o trajik sonları yaşarken bize aslında ne fısıldıyor? Bu analizimizde toplumların sadece neden yükseldiğini değil, asıl hangi görünmez dişlilerle kendi yıkımlarını inşa ettiklerini inceleyeceğiz. İnanın bana bu büyüleyici olduğu kadar ürkütücü de bir yolculuk. Gökten yağan taşlar. Düşünsenize aniden gelen, felaket getiren bir azap. Tarihin en bilinen çöküş vakalarından birinin final sahnesi tam olarak budur. Lut peygamberin halkının karşılaştığı o dehşet verici son. Ama bakın, bu gökten yağan taşlar meselesi sadece fantastik bir efsane değil. Bir toplumun kendi sonunu ilmek ilmek nasıl dokuduğunun en somut, en çarpıcı vaka çalışmasıdır. Tabii bu yıkımın altındaki o derin mesajı okuyabilmek için bakış açımızı biraz değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi işin asıl ilginçleştiği nokta burası. Biz genelde bu tarz yıkım hikayelerini işte çok eskiden olmuş bitmiş mitolojik olaylar gibi okumaya meyilliyiz değil mi? Oysa İmam Maturidi'nin o ufuk açıcı yorumlarına baktığımızda ayet kavramının çok daha canlı, çok daha eylemsel bir şey olduğunu görüyoruz. Yani bu sadece eski kitapların sayfaları arasında kalmış bir metin değil, tam şu an yeryüzünde, hayatın tam ortasında atan ve bizim okuyup ders çıkarmamızı bekleyen canlı bir tarihi işarettir. Tam da bu yüzden Lut gibi peygamberlerin hikayeleri sıradan kıssalar değildir. Gönülden inananlar için yeryüzüne adeta kazınmış ilahi işaretlerdir. Olayı çok daha geniş bir çerçeveye oturtuyor bu. Nasıl ki evrenin yaratılışındaki o muazzam dengeyi okumaya çalışıyoruz, işte tarihte uyarıları kulak ardı eden toplumların başına gelenler de aynı şekilde okunmayı bekleyen zamanın ötesinde evrensel mesajlar taşıyor. Metinlerin bize sunduğu tablo aslında çok net. Ortası grisi yok arkadaşlar. İki kesin sonuç var önümüzde. Bir yanda uyarılara kulak verip gerçeği görenlerin o olağanüstü kurtuluşu, diğer yandaysa gerçeğe gözlerini sımsıkı kapatıp inat edenlerin mutlak ve maalesef kaçınılmaz yıkımı. Ve inanın bana bu iki zıt sonuç öyle rastgele tesadüfen ortaya çıkmış falan değil, tam aksine tıkır tıkır işleyen evrensel bir mekanizmanın sonucu. Peki nedir bu mekanizma? Karşımızda sünnetullah var, yani evrensel tarih yasası. Hani Lut kavminin çöküşünü okurken hep ilahi bir öfke patlaması gibi düşünürüz ya, aslında olay o değil. Olay bu mutlak ve değişmez yasanın devreye girmesi. Sünnetullah, tarihin o şaşmaz matematiğini, kapsayıcı yapısını ifade ediyor. Belirli şartlar oluştuğunda sistem adeta kendi kendini imha etme sürecine giriyor. Ve işin en çarpıcı yanı bu kural tarihin hiçbir döneminde ama hiçbir döneminde sekteye uğramıyor. Yani buradaki asıl vurucu nokta şu: bu sistem kesintisiz çalışıyor. Geçmişteki o toplumların kibrini, adaletsizliğini, o yıkıcı tutumlarını bugün kopyalayan herhangi bir toplum günün sonunda o faturayı aynen ödemek zorundadır. Şartlar aynıysa çıkacak sonuç da aynı olur. Kibri ve inkarı paylaşıyorsanız maalesef felaketi de paylaşırsınız. İyi de bu süreç tam olarak nasıl işliyor? Yani koca bir toplum bir gecede mi yok oluyor? Aslında toplumların çöküşüne giden o yol, insanlık tarihinin en acı reçetesi diyebiliriz. Süreç genelde zorluklarla, sıkıntılarla, bir tür dar boğazla başlıyor. Bu kendinize gelin diyen bir uyanış çağrısı aslında. Ama toplumun kalbi katılaştıysa bu çağrıyı reddediyor, inkar ediyorlar. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Çok tuhaf bir kırılma yaşanıyor. Birdenbire bütün sıkıntılar kalkıyor ve o toplumun üzerine akıl almaz bir zenginlik, bir refah yağmaya başlıyor. İşte o bolluğun getirdiği şımarıklık ve rehavet zirveye ulaştığında o dehşet verici son ansızın kapıyı çalıyor. Fark ediyor musunuz? Süreçteki en tehlikeli an aslında en güvende hissettikleri an. Buna kaynaklarımızda çok çarpıcı bir isim veriliyor. İstidraç, yani refah tuzağı. O müthiş bolluk, o bereket seli toplumlar için devasa bir illüzyon, aldatıcı bir güvenlik hissi yaratıyor. Bütün nimet kapıları ardına kadar açılıyor ama bu bir ödül değil. Toplumun kibrini, şımarıklığını ve yozlaşmasını iyice zirveye taşımak için verilmiş inanılmaz sinsi bir mühlet bu. Toplum kendi kazdığı o kuyuya daha da şiddetli çakılsın diye adeta zenginliğe, refaha boğuluyor. Ve bütün bu hikayenin en ürpertici detayı da tam olarak burada saklı.
Kendilerine verilenler yüzünden şımardıkları zaman onları ansızın yakaladık, diyor Metin. Ansızın. Refahın o baş döndürücü etkisiyle artık bize hiçbir şey olmaz, her şey mükemmel gidiyor dedikleri o tepe noktasında bir anda gelen bir yıkım. İşte anlatının başındaki o gökten yağan taşlar metaforu tam da bu anı, güç zehirlenmesinin zirvesinde yakalanan çaresiz bir halkın o ani çöküşünü anlatıyor. Peki ama bütün bunların faturasını kime keseceğiz? Bu yıkımın gerçek faili kim? İşte şimdi bizi çok daha derin, felsefi bir yüzleşmeye götürecek kısma geldik. Acaba gökten inen bu azap sırf keyfi bir ilahi cezalandırma mı? Yoksa bu toplumlar kendi elleriyle ilmek ilmek ördükleri duvarların altında bizzat kendileri mi kalıyorlar? Gelin şu meselenin özüne inelim. Yaptığımız tüm bu analizin, çıkarımların üzerine oturduğu o sarsılmaz ahlaki temel şudur: sistem insanlara haksızlık yapmaz. Tanrı onlara zulmetmedi, onlar kendi kendilerine zulmettiler. O devasa fiziksel yıkım, gökten yağan taşlar falan aslında içeride çoktan çürümüş olan, kendi eliyle kendini yozlaştırmış bir ahlaki çöküşün sadece son perdesidir. İnsanlar o doymak bilmez hırsları ve bencillikleri yüzünden kendi kıyametlerini bizzat kendileri üretirler. Kaynak metinlerimizin altını böyle kalın kıpkırmızı çizgilerle çizdiği gerçek tam da burada yatıyor. Sünnetullah mekanizmasını, o evrensel yok oluş yasasını tetikleyen yegane düğme zulümdür. Biz ancak halkı zalim olan memleketleri helak etmişizdir der metin. Zulüm, yani baskı, adaletsizlik, sömürü. Bir toplum kendi içindeki o adalet terazisini bozduğunda, zayıfı ezip sürekli güçlüyü kayrımaya başladığında, işte o yıkım yasasının işlemeye başlaması için başka hiçbir şeye gerek yoktur. Sadece bu yeter. Ve bütün bu parçaları birleştirdiğimizde karşımıza çıkan manzara gerçekten çok net. Lut peygamberin kavminin üzerine gökten o taşlar yağmadan çok ama çok daha önce o toplum aslında içeriden çoktan çökmüştü. Kendi kurdukları o adaletsizlik, o haksızlık ve ahlaki çürüme çaklarının altında çoktan paramparça olmuşlardı. Şehrin fiziksel olarak yerle bir olması var ya, o sadece içeride çoktan ölmüş olan adaletin dışarıya yansımış bir sonucuydu. Hepsi bu. Ve işte aklımızdan hiç ama hiç çıkarmamamız gereken o kışkırtıcı soruyla baş başayız. Eğer tarihin o görünmez yasaları hiç değişmiyorsa, eğer dünün sünnetullahı bugün de aynen işliyorsa, modern toplumlar olarak biz Lut kavminin o ani ve ürkütücü kaderinden gerçekten muaf mıyız? Eğer refah, şımarıklık ve adaletsizlik hala aynı çöküşleri hazırlıyorsa, o devasa gökdelenlerimizin, o teknolojik refahımızın bizi kurtaracağından ne kadar emin olabiliriz? Soruyorum size, şu an o refah tuzağının içinde misiniz yoksa uyanış çağrısını duyabiliyor musunuz? Bu evrensel mekanizmayı anladığımıza göre sanırım etrafımızdaki dünyaya artık çok daha farklı bir gözle bakabiliriz. Bu analizimizde bana eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Bir sonraki anlatımınızda görüşmek üzere.